6 aylık vermişler. Böyle bir şey olabilir mi? 6 aylık vermişler. Çok iyi. Öyle mutluyum yani. Anlık olarak gelmiş bulunmaktayız. Yine neden, nereye, buraya, niye geldiğimi sorguladığım zamanlardan birisi. Tabii ki belli yani neden geldiğim. Vize başvurusuna gelmiştim bir hafta önce, tam bu saatlerde falan. Londra'ya 1 saat uzaklıkta bir köy arkadaşlar. Böyle zaten istasyondan şuradan çıktım. Çarpıyordum lan. Böyle bir önce bir araçlara kapalı bir yol. Neyse şimdi pasaportumu almaya gideceğim. Bakalım vizeyi alabilmiş miyiz? Zaten paylaştıysam almışızdır gerçi. Böyle burası sanayi şehriymiş arkadaşlar. Baya önceden yani şehir değil ya, hala köy yani burası. Sanayisiyle ünlüymüş diyelim. Ünlü olmayabilir tabi. Arkadaşlar 1 dakika oldu olmadı. Daha yeni aldım. Şokumu direkt görmenizi istedim. Şu an şok içerisindeyim. Çünkü neden diye soracak olursanız ona birazdan geleceğiz. Anladığınız üzere zaten aldım pasaportu. Neyse size geçen hafta yaşadığımı anlatayım. Şimdi arkadaşlar burası bizim meşhur TLS dediğimiz bölüm. Buraya geçtim. Zaten burada vize şeyleri burada oluyor. Neyse saat sabah 10.30'daydı benim pasaport randevu. Ben buraya saat her zamanki gibi 15 dakika erken geldim. Türkiye'de bu işler nasıl yürür? 15 dakika erken gidersin. Ondan sonra sıran gelince ya erken ya birazcık geç. Randevu saatinden işte 5 dakika 10 dakika sonraya bile sarkabiliyor bazen. Her zaman değil. Neyse işlerini öyle yarım saat içinde maksimum biter. Genelde benimkiler randevu saatimde işlerim bitmiş oluyordu. Neyse buraya geldim ben. Şöyle bir şey bekliyor. Sıra var. Şimdi sol taraf Almanya için, sağ taraf Fransa için ve İsviçre için işte falan filan diye gidiyor. Ben geldim buraya abi. Sağlık sigortamı ben Türkiye'den yaptırayım dedim. Neden öyle bir şey düşündüm onu da bilmiyorum. Neyse onu yaptırdım. Ondan sonra onu kabul etmediler. Dediler ki yeni yapacaksın falan filan. Neyse ben 2 tane farklı yerden yaptırdım. Çünkü birisi mail olarak gelmedi bana. Orada bir sıkıntı yaşadım. Ondan sonra neyse başka bir tane yaptım. Hemen sıra gelir diye. Yani hemen gelir diye. Arkadaşlar ben pasaportumu, evrakları falan filan bayağı geç verdim. Yani gün başlarken olan randevum gün biterken sonuçlandı resmen. Bekliyorum. Televizyonda benim bir türlü numaram çıkmıyor falan. Neyse sonra bir tane Türk vardı. Telefonla konuşuyordu ama hani oralı değilim ama dinliyorum yani bir yandan falan sıkıntıda. Neyse adam böyle bekledi. Sonra bir gitti. Sonra baktım bir hışımla geri geldi. Challenge accepted. Tamam mı? Ondan sonra neyse dedim anladım ben bunu. Konuşarak gitti bu işini halletti dedim. Ondan sonra neyse arkasından ben gittim. Bir yarım saat önce bir tane Özbek bir abla varmış. Onun yanına gitmiştim. Bana şey diyor. Nereden geldin diyor. Türkiye'den dedim. Sabır diyor bana böyle. Ben de anlamadım ne diyor falan filan. Sabret diyormuş. Neyse ondan sonra onun yanına gittim. Dedim böyle ben 2,5 saattir bekliyorum. Evrak vereceğim yani alt tarafı falan. Kahvaltımı da yapmamıştım. Sinirim böyle tepemde. Ondan sonra neyse bu okeyledi beni. Tamam dedi ben halledeceğim seni dedi. Bekle dedi falan filan. Bunu da bayağı Türkçe biliyor bu arada yani. Eşi Türkmüş zaten. Ondan sonra neyse bu halletti benim işleri falan filan. Ben dedim daha kahvaltı yapmadım ya dedim. Hani daha ne kadar burada duracağım falan. Bir de parmak izi var. Daha bu işin içinde parmak izi var. Evrakları verdim. Dedi ki fotokopi çektirmeye git dedi. Sağlık sigortası yapmıştım. Onun fotokopisini çektirmeye git. Gitmişken bir yemek ye. Yarım saat sonra gel yanıma ben halledeceğim senin işini falan filan dedi. Neyse ben gittim yemek yedim falan filan. Evraklarını ben iletiyorum dedi. Şimdi parmak izine geçeceksin dedi. Abi ben parmak izi dediğinde 5 dakikalık olay yani. Ne yapıyorlar? Atomu parçalıyorlar içeride. Ben 1,5 saat bekledim ya. Sadece parmak izi için 1,5 saat. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyormuş arkadaşlar. Yani benim saat 10.30'daki randevum saat 6'da bitti. Yani ben 6'da verdim pasaport artık. Velhasıl Cuma günü sabahtan bana mail geldi. Pasaportunuz almaya hazır diye. 3 gün ya. Yani çünkü ben pazar ya verdiğim anda gitmeyeceğine göre konsolosluğa. Cuma günü sabahtan geldiğine göre Perşembe bitiyor. Salı, Çarşamba, Perşembe 3 günde Almanya vizem yani Schengen vizem burada. Schengen vizem de tamam da arkadaşlar böyle bir şey yok. Bir saniye hemen gösteriyorum size. Abi göstermeyeceğim. 6 aylık vermişler. Böyle bir şey olabilir mi? 6 aylık vermişler. Çok iyi. Öyle mutluyum yani şu anda. Ben bir bizimkilerle falan filan bir konuşayım ondan sonra devam edeceğim anlatmaya. Anne! Anne! Gerekli konuşmalar yapıldı. Şimdi size aslında bu ikinci sefer geldiğimde İngiltere'deki gözlemimi bir tık söyleyeyim. Burası arkadaşlar bildiğin Türkiye. Devlet işleri bir tık uzun sürüyor. Mesela şuraya çok güzel bir sistem kurmuşlar şimdi bakın. Buradan başvurularınızı yapıyorsunuz. Hemen şurada şey var. Pasaportunuzu geri alıyoruz falan filan. Ya gerçekten şahane. Zaten burada bir üniversite var. Şurada derslikler falan filan. Yani burası bir oranın bir hani
bahçesinde bir bölüm yapmışlar işte şuraları falan. Burada gördüğünüz gibi zaten. Abi böyle bir şey olabilir mi? Ben sabah geliyorum randevu için, akşam çıkmamalıyım arkadaşlar. Bir işte o dediğim Türk abi, onunla sonradan konuştuk, muhabbet ettik filan. Adam mesela 5-6 tane toplantısını ertelemek zorunda kalıyor. Neden? Sırf bunların sorumsuzluğu yüzünden. O kadar ağır çalışıyorlar ki ya, dediğim gibi sanki hani çok büyük iş yapıyorlarmış gibi. Mesela geçen hasta oldum mesela, bana diyorlar ki niye hani hastaneye gitmedin? Abi burada o kadar ağır işliyor ki, burada yaşayan Türkler ne diyor biliyor musunuz? Belki Türkiye'ye uçak bileti alsan, Türkiye'ye gitsen daha çabuk iyileşirsin. Düşün. Ama ben çözüm olarak annemden tarhana istedim ve tarhanam geldi. Anne! Anne! Dediğim gibi yani burası bir köy. Aslında bizim üniversitelerdeki bu hani şeyler oluyor ya, 2 yıllıklar falan oluyor ilçelerde falan. O şekilde yerler. Benim çok beğenmediğim mimariye sahip açıkçası söylemek gerekirse. Bir tık böyle kasvetli. Yani mimarisi bir tık böyle çok hoşuma gitmeyen şeylerden birisi. Burada böyle bir bölüm yapmışlar. Yaşam alanı, rezidans falan filan var. Aynı zamanda üniversite var, işte spor yeri var filan. Ama yani güzel değil bir tık bence. Mesela şurada şantiye var, görülüyordur. Şurada hemen şantiye var. Burası böyle yani bir tık küçük, iç karartıcı cinsten gibimsi bir yer. Hadi ben şuradan geçiyorum. Yolun ortasına kaldım. Şuradan araba geliyor. Adama yol verdim. Adam bana böyle bön bön bakıyor. Neyse gelin hadi burada birazcık yürüyüş yapalım. Bakın burada da yol temizleyen küçük arabalardan ama. Zaten bu havaya bir kere İngiltere'deyseniz alışmanız gerekiyor. Yani griyi sevmeniz gerekiyor. Sevmeseniz de sevmeniz lazım yani hani. Zaten çok fazla işçi var etrafta. Sanayi bölgesi ya Londra'nın zaten. Hani ne bekleyebilirsin ki yani. Mesela şurada şöyle bir geçiş yapmışlar. Buradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. O yüzden ben direkt şuradaki şeylerin bitmesini bekliyorum ki bitti. Bitmemiş. Ya da kırmızıda geçti adam. Bir de gaza var ya, köklüyorlar böyle ya. Neyse geçtim. Kaza yapıyorlardı. Buradan oraya geçeceksin. Oradan oraya geçeceksin. Oradan şuraya geçeceksin. Oradan buraya geçeceksin. Direkt dümdüz geçtim şimdi. Beni yadırgamayın yani. Bu arada senin aşamalarından bahsedecek olursam, dediğim gibi 6 ay vermişler ve 90 gün giriş iznim var. Ya 6 ay içinde 90 gün kalabilirim. Güzel. Yani değerlendiririz. Bilmiyorum, bu şehir, köy, ilçe artık neyse yani bana çok şey geliyor, depresif geldi. Başvuru aşamalarına gelecek olursak arkadaşlar, hani nasıl başvurdum, ne evraklar? Yani Türkiye'den vizeye başvurmakla gerçekten arasında bir fark vardı. Nasıl bir fark vardı diye soracak olursanız da şöyle söyleyeyim. Böyle bayağı kalın şeyler yapıyoruz ya, böyle bayağı kalın dokümanlar falan. Bak şu güzel bir sokakmış o. Bana az geldi açıkçası yani. Çok bir şey yoktu. Ekstra olaraktan ben mesela yani rezervasyon yap diyordu gidiş geliş şeyi için. Ben direkt biletleri almıştım. Totalde zaten 20 pound'a falan denk geldi hani. Onun haricinde işte Almanya'dan bir tane şey aldım. Davetiye aldım. Mektup. Çalıştığım şirketten bir mektup aldım tabii. Banka dokümanımı koydum filan. Yani çok fazla bir şey yoktu açıkçası içinde, belgelerin içinde. Ve bu kadar hızlı bir dönüş alacağımı açıkçası beklemiyordum. 10 gün falan diyorlardı, böyle ucu ucuna yetiyor gibiydi. Geçen hafta buradaydım. Bu hafta geldim, aldım, gidiyorum şimdi. Bir de şöyle bir şey var. İlk defa kendim vize, yani baştan sona kendim ilgilendim vizemle. Onda da bir gidiyoruz. Güzel. Nazar değmesin. Burada bir köprü var. Hemen üstte zaten bir şantiye var. Bakın ne kadar nizami mesela. Yani kendi inşaat mühendisi olduğum için bu arada yani ve gerek de yok yani inşaat mühendisi olduğum. Neyse şurada yani biliyorsunuz fileyle zaten mesela insan güvenliği, yani direkt iç güvenliğini de geçtim. Gayet önemli ve güzel. Burada köyümüzün tren istasyonu var. Burada ne var diye bakalım. Yine mesela bir önceki vize videolarındaki gibi yani yine sorularınız, İngiltere'den vize başvurularıyla alakalı falan sorularınız olursa yazarsınız zaten. Ben de size dönüş yaparım tabii ki de her zaman olduğu gibi. Bakın burada zaten gayet açık görüyorsunuz yani. Hele sor. Şurada bir park var. Parka doğru bir geçiş yapalım. Parkı bile küçücük yani. Biz alışmışız kocaman parklara. Şurada bir McDonald's var. Yani şu yapılaşma güzel mi sizce? Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Şurada şöyle küçük bir şey var işte. Neyse. Biz buradan geri dönelim.
benim içimi çok açmadı. Mesela burada bunu çok beğendim yani. Gerçekten çok nizami ve güzel duruyor. Zaten nizami olmasa cezayı yapıştırırlar yani, o ayrı bir mesele ama. Şimdi istasyona geldim. Böyle küçük bir istasyon işte. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Avrupa'da artık yeni videolarla devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.